Hoş geldiniz. Çevremizde çok spesifik diyebileceğimiz kırmızı bayrak davranışlar sergileyen kişilikler oluyor. Bugün de taviz verilemeyecek bu kırmızı bayraklara ve bunu yapan kişilerin ortak karakterlerine eğilelim istedim. Çok net bir turnusoldur bu hareketler çünkü. Ve bu hareketleri daha çok çocuklar üzerinden anlatacağım ki onların büyümüş versiyonları da aslında çocukluklarının bir uzantısı olduğu için çocukların yaptığı bu çok bariz hareketleri görüp etrafınızdaki büyümüş hallerinde aynı hareketlerin daha ustalıkla kullanılan versiyonlarını da tespit edip hayatınızdan uzak tutabilin diye. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz ve abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Sizin için böyle videoları yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. 1. Mızıkçı çocuk uzantıları. Girişte de biraz değindiğim gibi bir kimse 5 yaşında bir çocukken neyse büyüyünce de aynı karakteri devam ettiriyor. Bunu hepimiz etrafımızdan hep böyle gördük. Bir çocuk 4-5 yaşında iyi ise büyüyünce de iyi oluyor. Kötüyse de kötülüğü baki kalıyor. Sadece bir istisna var. Geçmişte ellerine yeterli güç geçmediği için henüz kötülüklerine şahit olmadığımız için iyi zannettiklerimiz. Bu kişiler için de para, şöhret onu bozdu gibi söylenir. Halbuki sadece eline fırsat yeni geçti. Onun içi çocukluğundan beri böyleydi. Bu istisnadan da söz ettikten sonra tüm bu bilgileri cebimize koyalım. Bu bilgiler ışığında da bu maddede mızıkçı çocuklar var. Dikkat edin, küçükken durduk yere sizden yapamayacağınız bir şey isteyip yapmadığınızda size küserek tavır alan tipler vardı. Aynı kişiler kuralları kendi koymaya çalışır ve istediği gibi olmadığı vakit top benim oynatmıyorum diyerek ya topunu alıp giderlerdi ya da en ufak bir anlaşmazlıkta ben oynamıyorum deyip oyun bozanlık ederek apartmanın dış basamaklarına oturup kafasını dizlerine koyup ağlıyor numarası yapmaya başlarlardı. Bu kişileri hayatınızdan tanıdınız mı? Şimdi aynı kişilerin büyümüş hallerine bakın. Aynı karakterin farklı bir profesyonel alınganlık uzantıları oluyor. Hala izlerini görebiliyoruz. Sadece o ilkel çocuk aklıyla bunu bariz olarak yaptıkları gibi yapmıyorlar. Tek fark bu. Size düşen ise aynı kişilerin bu kez aynı davranışları ne tarz cümleler ve hareketler ile size sunduğudur. Eğer çocukluktan bu yana o çocukça tavırlarının uzantıları olan ipi tutup ipin ucuna kadar yol boyunca kaybetmeden takip edebilirseniz o mızıkçıların güncel formuna da ulaşıyorsunuz ve bu manipülasyonlarının çocukkenki yaptıkları hangi hareketlerin karşılığı ve devamı olduğunu çok berrak bir şekilde görebileceksiniz. Bunu bugün saydığım tüm kişilik maddeleri için uygulayın. Bu sayede çocukluklarını bildiğiniz kişilerin büyümüş hallerinin davranış uzantılarını gördüğünüz sıkıntılı hareketleri üzerinden artık öğrendiğiniz için edindiğiniz bu kırmızı bayrakları karakteri tam olarak onlar gibi olan diğer kişileri de çocukluklarını bilmediğiniz halde kısa sürede tanıyabilmeye başlayacaksınız. Çünkü artık elinizde her bir sıkıntılı kişilik için ayrı bir profil dosyası var. Bu tarz bir kişiyle karşılaştığınızda beyniniz size doğrudan bu kişi mızıkçı profille uyuşuyor diye uyaracak. Siz de gereken mesafeyi koyacaksınız. Bu videoda yaptığımız insanları profilleyebilme becerisi geliştirmek ve bunu da çocuklar üzerinden yapmak çok akıllıca olur diye düşündüm. Çocuklar bu aksi hareketleri en masum şekilde yerine getirdikleri için bu sıkıntılı hareketlerin en ham halini görebiliyoruz. Bu yüzden de bu sıkıntılı kişiliklerin gelişim sürecini izleyerek aynı hareketlerin olgunlaşmış formlarının nereye karşılık geldiğini görebildiğimiz için büyümüş hallerinden ayrı ayrı paket profilleri oluşturabiliyoruz. Bu kadar uzatmamın sebebi profillemeyi nasıl yapacağımızın detaylarını kafamızda berrak bir şekilde oturtmak. Bu yüzden aynı cümleleri farklı kelimelerle tekrar kurdum. Bir kez bu profilleme becerisini edindikten sonra artık benim size sıkıntılı kişiliklerin maddelerini bile vermem gerekmeyecek. Tüm profillemeyi zaten çevrenizdeki her türlü manipülatör, sorunlu kişiler üzerinden otomatik olarak yapacağınız için kırmızı bayrak kişilikleri siz kendiniz saptayacaksınız. 2. Güvenmeyen çocuk uzantısı. Kişi kendinden bilir işi misali. Anlattığınız basit bir olayda bile size 50 kez yemin ettirten çocukları hatırlarsınız. Söylediklerinizin güvenilirliğini sürekli tartışmaya açan bu kişiler kendileri güvenemez oldukları için başkalarının da kendileri kadar kolay yalan söyleyebileceklerini düşünürler. Birazdan söyleyeceğim 3. maddedekileriyle bir paralellik gösteriyorlar. Bazen aynı kişi olabiliyorlar. Fakat birisi temelde güvensizlik faktöründen, diğeri ise yalancılık faktörleri üzerinden yakayı ele veriyorlar. Yani burada pasif olarak sizin anlattıklarınızı güvenmemeleri söz konusu, orada da ise aktif konumda olarak size yalan söylemeleri söz konusu. O yüzden o ayrı bir başlıkta. Güven problemi sadece kötü kalpli kişilerin bir özelliği değil. Bu kötü kişilerden ağzı yanıp yoğurdu üfleyerek yiyen masum insanlar da olabiliyor. Bu yüzden bu istisnaya dikkat edin. Size güvenmeyen kişilerin güvenmeme sebeplerinin geçmiş kötü deneyimleri sonucu haklı ön yargılar kaynaklı mı? Yoksa kişi kendinden bilir işi kaynaklı mı olduğunu görmek gerekir ki yanlış kişilere istemeden mesafe koymuş olmayalım.
Bu güvenmeyen çocuk uzantılarını da size karşı söyledikleri yalanlarla veyahut gevşek tavırları üzerinden tanımlayabilirsiniz. Bu yalan kısmını da hemen 3. maddemizde anlatalım. 3. Nedensiz yalan söylemekten keyif alan çocuk uzantısı. Bu kişilikler tam bir ruh hastası. Nedeni ise sizi kandırmalar için hiçbir motivasyonlarının bulunmaması. Sadece sizi kandırabildiklerini görmek bu kişilere yetiyor. Başka bir nedene ihtiyaçları yok. Biz herkesi kendimiz gibi doğrucu zannedip güvendiğimiz için bu kişiler bu saflığı düşük zeka olarak yorumluyor ve bizi tekrar tekrar kandırarak hesapta kendilerine zekalarını kanıtlıyorlar. Çünkü yalan söyleyip anlaşılmadığı vakit inanılmaz keyif alıyorlar. Benim de vardı bir tane öyle arkadaşım. Selam verir gibi yalan söylüyor. Küçükken anne babası çok baskı yaptığı için karakteri gereği Çağrı'yı yalan söyleyerek problemlerden kaçmakta bulmuş. Dediğim gibi küçükken belli kimin ne olduğu. Zamanla insan kandırmaktan zevk almaya başladığını görünce bunu herkes üzerinde uygulamaya başlıyor. Ama diğer yalancıları kandıramıyordu. Çünkü onlar aynı rezonans aralığında. Bir kere çocuğu karşıma alıp söyledim. Bak ben senin annen baban değilim. Ben seni sıkıştırmıyorum. Ben sana hiçbir konuda baskı yapmıyorum ki bunu yapmana gerek yok. Bana niye en basit konularda bile zevk için yalan söylüyorsun? Bana bir kez daha yalan söylediğini tespit edersem arkadaşlığımı bitiririm dedim. Eleman basit bir çizgi filmin izlemediğim bölümünü bile anlatırken bana yalan söylüyordu. Beni boş yere umutlandırmaktan keyif alıyordu. Kendisine inananların duygularıyla oynamak onun için eğlenceli. Ve bunu yaparken küçük bir çocuk da değil. Tüm bu söylediklerimin üstüne bir yalanını daha yakaladım. Ona fark ettirmedim. O günden sonra ne zaman görürsem ayaküstü merhaba merhaba. 5-10 dakika havadan sudan konuştum. Daha fazlası yok. Bu mesafe bile az aslında. Ve bakın bu sadece minik zararsız yalanlarla da sınırlı kalmadı. Ağır iftiralar da atıyordu. Hayati yalanlar da söylüyordu. Bu kısmı lütfen iyi dinleyin. Bu tarz kişiliklerin nerelere kadar gidebildiğini görürsünüz. Çocuk telefonla konuşup durduk yere abimi dövmüşler, burnu kırılmış diye sinirli bir roleplay yapmaya başladı. Böyle bir şeyin yalanı olmaz diye yine inanmayı seçmiştim tabii. Bir saat sonra o yalancı arkadaşımla caddede yürürken eve gelmekte olan abisini yol üstünde görünce abisinin yüzü hiç de darmadağın kanlar içinde 3-4 kişi tarafından ağır dövülmüş gibi değil. Tam tersine çizik bile yok. Keyfi de yerinde. Al şu parayı bana marketten kola al diye kardeşini markete bile gönderdi. Çocuğun büyük yalanı gözümün önünde patladı. Ben abinde çizik yok nasıl dayak bu deyince hala da yüzünü silmiştir. Yüzünde kanla mı gezecek? Küçük düşmemek için çaktırmamaya çalışıyor diye utanmadan yalana devam etmişti. Bu tarz sizi sırf kandırmasına izin verdiğiniz için kendisini zeki zannedip bundan keyif alanlarla irtibatınızı koparmanızı öneririm. Bu da 3. maddeydi. Bu anımı niye anlattım? Sizi uzak durulması gereken kişiler diye videoya tıklatırken gerçekten bu kadar sıkıntılı ve tehlikeli kişiler olduğunu anlatabilmek için gerçekten diğer kanallardan farklı olarak lafta değil bu söylediğim kişiliklerin gerçek hayatta bir karşılıkları olduğu için etrafta bir sürü clickbait manşetlerle video paylaşan, internetten kolay yoldan havadan para kazanalım kafasında. Hepsi 18-20 yaşında Z kuşağı bir geri zekalı kişisel gelişim tayfa var. Bunların hepsi birbirinin kopyası stoacı felsefe kanalları açıp duruyor. Stoacı şu, stoacı bu, stoacı yaşam, stoacı düşünce. Hepsinin dilinde, klavyesinde. Bunlar kendileri konuşmuyor. Hepsi bir tane yaşlı, otoriter, tok sesli ve ücretsiz dublajcı ses profili bulmuşlar. Sanki Optimus Prime konuşuyor. Hepsi aynı ses. Tamamını ChatGPT'ye yazdırdıkları bir hazır konuşma metnini bu yapay zekayı okutuyorlar. Hepsinin klavyesinde bir Marcus Aurelius tutturmuş gidiyorlar. Yok Marcus Aurelius şöyle der, Marcus aşağı, Marcus yukarı. Marcus Aurelius bir zamanlar zarar görmemeyi seçerseniz zarar gören siz olmazsınız demiştir. Zaten kendi bildiklerini söyleyecek halleri yok. Hiçbirinin sosyoloji, psikoloji, felsefe eğitimi falan yok bunların. Zaten hiçbiri 4 yıllık bir üniversiteyi bitirecek yaşa basmamışlar. Thumbnail'e de kaslı Yunan heykelleri koyuyorlar. Eli çenesinde oturup düşünen heykel. Haberim yokmuş gibi çek pampa der gibi uzaklara dalıp giden heykel. O yüzden anlatıyorum ara ara böyle anıları. Bunlardan o kadar çok var ki. Beni de yeni izlemeye başlayanlar yanlışlıkla onlardan biri sanmasın diye. Ben de madde başlıklarımı oluştururken zaman zaman ChatGPT'ye danışıyorum. Ama kalkıp da maddelerin açıklamalarını ona yazdırmıyorum. Ne söyleyeceğimi ona bırakmıyorum. İleride kurgudaki yükümü alması için olur da videolarımı yapay zekaya seslendirtirsem emin olun yine kendi ses profilime kendi yazdığım konuşma metnini seslendirtirim. Bu şekilde 3 maddemiz ve size naçizane profilleme metodumu anlatmak istedim. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Maddelerden ziyade ağırlıklı olarak profillemeyi anlatmaya çalıştım.
Eğer uzak durmanız gereken kişilikler adına bu videodaki maddeler size yeterli gelmezse, bunların dışında 8 farklı madde verdiğim bir videom var. Sizi oraya yönlendirebilirim. Kartlara da koyuyorum. Bu 8 insan türüne her zaman hayır deyin isimli problemli kişilikler ve uyguladıkları manipülasyonu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız algoritma kanalı daha fazla ana sayfaya çıkartabilir. Bu sayede daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.